Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir hesap makinesi yapacağız. Qt Designer'da formumuzu tasarlıyoruz arkadaşlar. İki tane line edit kullanıyoruz. 4 tane butonumuz var. 2 tane de label'ımız var arkadaşlar. İkinci label'ın bakın burada text özelliğini boş bırakıyorum. Siliyorum burayı. Toplam veya çıkarma, çarpma, bölme yaptığımızda sonucu yazdırmak için kullanacağım. Başlangıçta herhangi bir şey yazmayacak. Şimdi bunu tasarladıktan sonra arkadaşlar kaydedelim. Ben farklı kaydet diyeceğim. Çünkü daha önce de kaydetmiştim. Arkadaşlar bunu D sürücümde Python projeleri için oluşturduğum bir klasörün içine atıyorum. Bir önceki videomuzda yazı yazdırmıştık Merhaba Dünyada. Şimdi de hesap makinesi yaptıracağız. Hesap arayüz isminde kaydediyorum buraya. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. Uygulamalarımızla ilgili dosyaları hep tek bir klasörde tutalım. Bakalım şimdi buraya hesap makinesi içerisine UI dosyamız geldi arkadaşlar. Şimdi stüdyoda bakın yeni bir klasör aç diyeceğim. Yerel bir klasör aç diyeceğim ve bu oluşturduğum klasörü seçeceğim arkadaşlar. Hesap makinesi klasörü seç diyeceğim. Açılacak. Buraya geldiğini görüyorum arkadaşlar. Şimdi yapmak istediğim bu UI dosyasını Python koduna dönüştürmek. Önce onu yapacağım. Bunun için arkadaşlar şu dönüştürme kodunu kullanacağım. Bunu arkadaşlar ben bir önceki videoda paylaşmıştım. Bu videoda da açıklamaları da paylaşacağım. Yine klasörümün içine atayım. Bakın buradan geliyorum. Klasörümün içine atmıştım zaten. Açalım. Dönüştürme kodunu buradan açıyorum. Şimdi arkadaşlar şu nokta UI'den önce benim dönüştüreceğim dosyanın ismini yazmam lazım. Dosyamın ismi hesap arayüzdü. Şuraya da yeni oluşacak dosyanın Python dosyasının ismini yazıyorum. Yine hesap alt tire arayüz diyelim buna. Ve burayı kopyalıyorum. Şurada arkadaşlar terminale geliyorum. Terminalde bakın hesap makinesi klasörünü görmem lazım. Gördüm. Kopyala yapıştır yaptım. Burada yapıştırdım arkadaşlar. Enter dediğim zaman bakın şimdi benim o klasörümün içinde hesap arayüz isimli Python dosyası oluştu. Artık yaptığım tasarımı Python koduna dönüştürdüm. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın burada Python kodu olarak dönüştü. Şimdi 3. videoda bunu anlatmıştık. Üzerinde tekrar durmayacağım ama arkadaşlar ben doğrudan kodları tasarımın olduğu bu sayfada yapmayacağım. Tasarımın sayfasıyla kodların sayfasını ayrı tutacağım. Şimdi yeni bir sayfa açacağım. Main sayfası olacak. Ana sayfa. Oradan arkadaşlar bu sayfadaki şu kodları import ederek alacağım ve kodlarımı oraya yazacağım. Bunun sebebi tasarımda sonradan değişiklik yapmak istersem yazacağım komutları, Python komutlarını kaybetmek istemememdir. Şimdi bunları kapatıyorum. Artık bir tane yeni Python dosyası açıyorum. Bakın buraya geliyorum. Bu konuyu arkadaşlar 3. videomda, serinin 3. videosunda detaylıca anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Neden ikinci bir Python dosyası açarak yaptığımı. Bunu kaydedelim. Bakın bunu yine şu Python projenin hesap makinesi içine buraya bunu main diye kaydediyorum arkadaşlar. Artık ana dosyam bu. Ben burada komutları yazacağım. Arkadaşlar tasarımı sadece buraya çekeceğim, import edeceğim. Başlayalım. Önce kütüphaneleri yazacağız. Hatta burada açıklamalar da yazayım. Kütüphaneleri ekleyeceğiz. Yani kodları, ihtiyaç duyduğumuz kodları kullanabilmek için onların bulunduğu kütüphaneleri ekliyorum. Sistem kütüphanesi. Bir de arkadaşlar ilk açtığımda bu otomatik doldurma gelmiyor. Ben bunu kapatıp kaydedeyim. Tekrar açtığım zaman geliyor. Neden olduğunu anlayamadım. Şunu tekrar açayım. Otomatik olarak doldursun. Bakın şimdi şey geldi. İstediğim buydu. Bu özelliğiydi. İlk açtığımda gelmedi. Şimdi PyQt6'dan kütüphaneleri alacağım arkadaşlar. Buradan import edelim. Buradan Qt Wilgis bunu. Şimdi buradan da tamamını Qt Wilgis'ten de tamamını alacağız.
Şimdi arkadaşlar en önemli kısım burası. Yani yukarıdaki yazdığım komutlar zaten hemen hemen bütün programda aynı kullanacağımız sabit komutlar. Yani bu kütüphane ekleme kısmı. Ama şurada bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada oluşturduğum ilk tasarım dosyasını import edeceğim arkadaşlar. Yani o tasarımı bunun içine, o dosyayı bunun içine aktaracağım. Oluşturduğum dosyanın ismi hesap arayüzdü. Bakın şurada hesap arayüz py. Bunun ismini buraya yazacağım arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hesap arayüz. Bunu import edeceğim. Siz dosyanın ismini farklı verirseniz şurayı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya hatta ben hemen bir not alayım. Oluşturduğumuz dosya diyelim. Dosya ismiyle evet. Şuradaki arkadaşlar tasarım dosyası diyelim hatta. Tasarım dosyası ismiyle import ettik. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar uygulama için ve bu arayüz elemanlarını oluşturmaya. Hemen hızlıca kodlayayım. Bu ilk yaptığım kısımlar arkadaşlar. Diğer yaptığınız programlardan kopyala yapıştırla da yapabilirsiniz. Ben her seferinde yazıyorum. İlk defa videoyu izleyenler olabilir diye. Ama bunlar standarttır. O yüzden de sıkıntı yok yani. Siz başka bir yerden de ne yapabilirsiniz? Bunları arkadaşlar alıp kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Sadece şu kısım değişecek. Yani import ettiğimiz kısım. Benim videolarımı takip ediyorsanız zaten onun da sebebini öğreneceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane de pencere oluşturalım. Bir tane de şimdi UI oluşturan nesnesi oluşturuyorum. Şimdi UI pencereyi ayarlıyorum arkadaşlar. Son olarak bakın pencere show diyerek artık arayüz elemanlarımı göstereceğim arkadaşlar. Evet, şu kısım arkadaşlar dediğim gibi bakın bu kısım standart. Sadece şu kısmı değiştirerek yani import edeceğiniz dosyayı değiştirerek bundan sonraki benim video serimde hep aynı şu üst şu komutları kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de uygulamayı durduracağız. Sistem exit diyeceğiz. Evet, şimdi çalıştıralım uygulamamızı bir görelim. Evet bakın. Şimdi artık main py ilk oluşturduğum tasarımdan yani şuradaki hesap arayüz Python'dan dosyasına py dosyasından arayüzü getirdi arkadaşlar. Bundan sonra kodlamayı şurada main py'den devam ettireceğiz. Şimdi bu main py'yi kullanmamızın sebebi arkadaşlar artık tasarımda bir değişiklik yapsak da yani ben burada bir değişiklik yapıp tekrar kaydedip tekrar Python'a dönüştürdüğümde şuraya yazacağım komutlar kaybolmayacak. Çünkü tasarım ve komutlar artık farklı dosyalarda. Şimdi arkadaşlar label butonlarıma ulaşacağım. Birinci butonuma tıkladığımda hatta o şeyde push buton diye geçecek. Toplama yaptıracağım. İkinci butonuma geçtiğimde çarpma yaptıracağım. Bunlar için de verileri line editlerden alacağım. Kodlamak için önce fonksiyonlardan başlıyorum. Bakın define topla fonksiyonu oluşturuyorum. 2 nokta koyuyorum. Şimdi buraya arkadaşlar bir değişken oluşturacağım. Sayı bir değişkenim olsun. Sayı 1. Bu sayı 1'i arkadaşlar şeyden alacağım. Line edit'tan gelen veriyi alacağım. Şimdi o form nesnelerine yani arayüz elemanlarına ulaşmak için şu tanımladığımız UI'yi kullanacağız arkadaşlar. UI nokta line edit diyorum bakın. Görüyor musunuz? Nokta text diyerek ben bilgiyi ne yapabileceğim arkadaşlar? Alabileceğim. Yalnız burada şöyle bir sorun olacak arkadaşlar. Şimdi forma hatta şuradan tasarımda şuradan göstereyim. Şunu şöyle keseyim.
Şurada anlatayım arkadaşlar. Bakın buraya girdiğiniz her bilgi, siz rakam veya sayı da yazsanız yine de arka plana bir programlamada metin olarak algılanacak. İlk algılama değerleyicide metin olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan aldığım bilgiyi sayısal olarak kullanmak istediğim için onu dönüştüreceğim. Tür dönüşümü yapacağım. Peki onu nasıl yapacağım? Bakın. Tür dönüşümlerinde de arkadaşlar Google'da aratabilirsiniz. Int, işte float, string gibi farklı veri türleri var. Siz Python veri türleri diyerek bunları çok detaylıca görebilirsiniz. Ben şimdi burada kullandıkça bahsedeceğim. Burada benim kullanacağım veri türü float olacak arkadaşlar. Float ve string'i göreceğiz. Float sayı için kullanılacak ama küsuratlı, ondalıklı sayılar için de kullanabileceğiz. Eğer int kullansaydım tam sayılar için kullanırdım arkadaşlar. Sayıları bu sefer küsuratlı yazamazdım. Yani 10.5 gibi yazamazdım. Float'ı kullandığım zaman arkadaşlar ondalıklı sayı da alabileceğim. String'i kullandığım zaman da metin işlemleri yapacağım. Şimdi gelen veri bana string olacak. Şunu geri tekrar yazalım. Şimdi define toplama dedim. Parantez açıp kapatıp koydum. Şimdi bana gelen bilgi arkadaşlar string. Sayı birin içine ben string bir veri almak istemiyorum. O veriyi sayısal veriye dönüştürmek istiyorum değil mi? Çünkü toplama yaptıracağım. O zaman buraya float yazıp parantez açacağım, kapatacağım. İçine text box'tan gelen bilgi alacağım. Line edit'ten gelen bilgiyi alacağım. ui nokta line edit diyeceğim arkadaşlar. Nokta text. Bakın şimdi ben line edit'ten gelen metni float'a çevirip arkadaşlar sayı birin içine attım. Hatta bunu bir yazdıralım. Mesela görelim. Label yine pardon ui diyeceğiz arkadaşlar. Nokta label 2 nokta set text diyeceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi yazdırırken de arkadaşlar string'e çevirerek yazdıracağım. Bakın bilgi gelirken de string gelecek. Çıkarken de string çıkacak. Yani metin olarak gelecek. Metin olarak çıkacak. Ben metin olarak geldiği için float'a sayıya dönüştürdüm. Çünkü sayısal işlem yapacağım. Ancak yazdırırken de string'e dönüştüreceğim. Şimdi set text'i de bu sefer str diyeceğim. String'e dönüştür demek bu. String'e dönüştür dedim. Neyi? Sayı biri. Şimdi sayı biri olduğu gibi bir metine dönüştürüp tekrar yazdıralım. Bir deneme yapmış olalım arkadaşlar. Bakın bu fonksiyonu tanımladım. Bu fonksiyonun çalışması için buton olayını tanımlayacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. ui nokta push buton 1 diyelim buna. Push butondu. Nokta click. Ben şu anda butona tıklama olayını tanımlıyorum. Bunu 3. videoda anlatmıştık. Connect diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi push butona tıkladığım zaman şu fonksiyon çalışsın diyorum. Birinci butona yalnız. Toplama dedim arkadaşlar. Şimdi buraya tıkladığım zaman şu kodları çalıştıracak. Çünkü ben toplama fonksiyonu, şu fonksiyonu çağırdım. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın mesela 12 yazdım. Topla dedim. Şurada text'ten sonra parantez açıp kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Şunu yazalım. Evet, tekrar çalıştıralım. Bakın 12 yazdım. Topla dedim. Şimdi 12'yi aldım. Topla diyerek buraya yazdırdım. Evet, şu ana kadar bir problem gözükmüyor. Şimdi küsuratlı gelmesinin bakın şunun sebebi arkadaşlar burada 12.0 yazması sebebi float kullanıyor olmam. Onu düzenleyebiliriz. Yazdırmayabiliriz. Int deseydim de onu da görün. Tam sayı o zaman olacaktı. Bakın çalıştıralım. 12 diyelim. Topla diyelim. Bakın bu sefer küsuratı almayacak. Ama sonuçlar küsuratlı geldiğinde de kendisi otomatik olarak yuvarlayacak. Ben küsuratlı da toplam yapabilmek istiyorum. O yüzden burayı float yapacağım. Ama isterseniz int de tutabilirsiniz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şunu alalım. Biz sayı 1'i almıştık. Aynı şekilde sayı 2'yi alalım. Sayı 2 de eşittir. Bize yine float'a dönerek yine formdan gelecek line edit bu sefer 2'den gelecek arkadaşlar. Nokta text olacak. Artık sonucu yapalım arkadaşlar. Toplatalım. Burada üçüncü bir sonuç değişkeni tanımlamama gerek yok.
bir sayının üzerinde toplatabilirim. Ancak bu sayılar sonra başka yerlerde, programın altında devamında başka yerlerde kullanacaksam sonuç diye bir değişkende de toplatabilirim. Şimdi öyle yapalım. Sonuç eşittir diyelim. Sayı 1 artı sayı 2. Şimdi arkadaşlar şu da artık veriyi toplamı tutan değişkenim oldu. Bakın değişkenler, şurayı tekrar yazayım kafanız karışmasın. Sayı 1 diye bir değişken tanımladım. Kodumuzu iyi anlayalım. Sayı 1 değişkeni line edit'ten gelen, birinci line edit'ten gelen bilgiyi saklıyor arkadaşlar. İşleme sokabilmemiz için, bunlara işleme sokabilmemiz için mutlaka değişkende tutmamız gerekiyor. Bakın ben line edit'ten aldım, sayı 1'in içine attım. Alırken de float kullanarak aldım. Çünkü sayısal işlem yapacağım. Aynı şekilde sayı 2 diye bir değişken oluşturdum. Bunu da line edit 2'den gelen değeri bunun içine attım arkadaşlar. Yine float'a dönüştürdüm. Şimdi bu ikisinin toplamını tutacak sonuç diye bir değişken tanımladım. Sonuç değişkenimde sayı 1 ve sayı 2'nin toplamı oldu. Şimdi artık sonucu yazdıracağım. Az önce görmüştük yazdırma komutunu. Label'a aktaracağım arkadaşlar. Label 2 nokta set text diyelim. Buraya string'e çevirerek, giriş ve çıkışlar hep string olacak arkadaşlar. Bilgi alırken de verirken de string olacak. Biz bunu dönüştüreceğiz. Sonucu string'e çevirerek aktar dedik. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bakın buradan 5 dedik. Buraya 4 dedik. Toplamımız 9 olarak geldi. Mesela 5.5 diyelim. 5 nokta diyecektik arkadaşlar, virgül değil. 5.5 diyelim ve 8 diyelim. Topla dediğimizde bakın burada küsuratlı toplamda yapıyor. Bu virgül girdiğimizde falan hataları ileride göreceğimiz komutlarla verdirmeyebiliriz ama şu anda onların üzerine işlem yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi artık şöyle yapalım. Bakın burayı fonksiyonlar diyelim buraya. Diğer fonksiyonları da tanımlayacağım. Fonksiyonlar diyelim ve şimdi kopyalayarak gideyim arkadaşlar. Aynı fonksiyon, benzer fonksiyonlar. Toplamayı sadece buradan çıkarma yapacağım. Bakın yine sayı 1 ve sayı 2'yi alacak. Sonuç sayı 1'den sayı 2'yi çıkaracağız. Burada değişiklik yaptım. Yine sonucu yazdıracağım. Aynı şekilde Türkçe karakter kullanmıyoruz yalnız arkadaşlar. Ç kullanmıyoruz. Mesela I kullanmıyoruz. Buna dikkat edin. Çarpma diyeceğim. Yani çarpma demeyeceğim. Bakın burada da sayı 1 ile sayı 2'yi çarptırıyorum. Sadece değiştirmem gereken kısımlar burası. Diğer yerlere dokunmuyorum. Bir de bölme diyorum arkadaşlar. Bunu da şurada sadece bölme yaptırıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer kısımlara dokunmuyorum. Yine sayı 1 ile sayı 2'yi alacak ve yazdıracak. Şuraya da arkadaşlar olaylar diyelim. Events, yani tetikleyici olaylar yazalım. Burada şimdi biz push buton 1'in tıklanmasını tanımlamıştık. Push buton 2'nin yapıştıralım. Push buton 2 arkadaşlar. Push buton 2 tıklandığında da çarpma fonksiyonu çalışsın. Yine aynı evet, push buton 3. Hatta kopya yapıştır yapalım. Şöyle. Push buton 3 tıklandığında da 2'de hangisiydi? 2'de çıkarmaymış. Burası çıkarma olsun. 3'te çarpma. Yine kopyalıyorum. 4'te de arkadaşlar bölmeyi tanımlayacağım. Bölme fonksiyonum. Bunu da 4 yapıyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın 45 ve 5 girelim. Topladık. 50'yi çıkardık. 40 çarptık ve böldük arkadaşlar. Küsuratlı işlem yapalım noktayla. Topladık, çıkardık, çarptık ve böldük. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.